Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Tel tel ayrılan harika pastane açması yapacağız. Bu açmalarımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı suyumu ve 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 1 paket instant maya ve 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Sarısını üzeri için ayırdım. Yumurta beyazını da eklemiş olduğum sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerimin üzerine unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırıyorum. Tam da bu esnada unutmuş olduğum 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Hamurum koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Tadıyla, dokusuyla, görüntüsüyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Çay bardağın dibinde kalan birkaç damla sıvı yağımdan ilave ettim. Üzerini bu şekilde naylonla ve bezle kapatıp şöyle bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10-15 dakika dinlenmiş olan hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra tezgahıma alıyorum. İçerisinde maya kokusunun kalmaması için bu şekilde güzelce ovuşturuyorum. Toparlayıp rulo haline getirmiş olduğum hamurumu gelişigüzel kesip eşit olacak şekilde 4 adet beze oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan ilk almış olduğum bezeden başlayarak çok az bir undan yardım alarak servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hamurumu açarken özellikle kenar kısımlarına bastırmaya özen gösteriyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde açıp bir kenara alıyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, açıp hazırlanmış olduğum hamurlarımı unlamış olduğum tabağıma alıyorum. Aralarını oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımla güzelce yağlıyorum. Ben bu yağlama işlemi için 125 gram tereyağı kullandım. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tabii benim tercihim her zaman tereyağından yana. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde yağlama işlemine devam ediyorum. Kat kat kabaran, pul pul dağılan gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Misafir sofralarını, gün sofralarını, özellikle hafta sonu kahvaltılarını süsleyecek harika bir lezzet. Ben bu tarifimi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip minik kızımın beslenme çantasında kullanıyorum. Gerçekten çok kurtarıcı bir tarif. Evet, yağlamış olduğum hamurların üzerini kapatıp 15-20 dakika buzdolabında beklettim. Bekletmiş olduğum hamurlarımı alıyorum ve bu şekilde parmak uçlarımla açma işlemine başlıyorum. Hamurum yumuşak bir hamur olduğu için elimle açmayı tercih ettim. Siz dilerseniz oklava ya da merdaneden de yardım alabilirsiniz. Bu esnada hamurumuz ne kadar güzel açılırsa o kadar güzel sonuçlar alırız. Açabildiğiniz kadar açın. Bu şekilde altta kalan hamurlarımın eşit şekilde açılması için hamurumu ters düz ettim. Tekrardan açma işlemine devam ediyorum. Açmış olduğum hamurumu tekrardan oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Yağlamış olduğum hamurumu bu şekilde katlamalar yapıyorum.
Katlamalar yaparken tekrardan üzerlerine güzelce bastırıyorum. Her tarafının eşit olması için. Çekiştirerek bu şekilde elimle düzeltiyorum. Düzeltmiş olduğum hamurumdan 2 parmak kalınlığında parçalar kopartıyorum. Ve toplamda 12-13 adet açma elde edeceğim. Ben bu şekilde 2 parmak kalınlığında kestim arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz kesmiş olduğumuz şeritleri daha ince tutup daha fazla açmalar elde edebilirsiniz. Evet, bütün açmalarımı kestim, hazırladım ve şekillendirme işlemine geçiyorum. Hamurumu bu şekilde hem çekiştirip hem üzerine bastırarak biraz genişletiyorum. Sonrasında kendi etrafında çevirerek şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendiriyorum. Sonrasında iki ucunu bir araya getirip yapıştırıp hazırlamış olduğum açmalarımı fırın tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Evet, bütün açmalarımı yaptım, hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Şöyle yarım saat 40 dakika tepsi mayası alması için beklemeye bırakıyorum. Tepsi mayası almış olan açmalarımı ayırmış olduğum yumurta sarısı ve şöyle 1-2 damla kadar pekmez karışımıyla inceltmiş olduğum yumurta sarılarıyla buluşturuyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede açıyorum. Açmalarımızı sıcak fırınımıza göndereceğiz. Benim fırınım 200 derecede 20 dakikada pişirdi. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, açmalarım fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Katlarını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Şu şekilde parçalar haline getirip iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten tel tel ayrılan harika bir lezzet. Siz açmalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.